Merhaba sevgili doğa severler. Yeni bir limon videosuyla daha karşınızdayız. Hatırlıyorsanız en son 2020 yılında limon videosu çekmiştik ve demiştim ki önemli bir gelişme olmadıktan sonra yeni bir video daha çekmeyeceğim. Hani meyve olur, çiçek verir veya başka bir gelişme olur. Şimdi meyve vermedi, çiçek de açmadı ama limonumuzda başka şeyler oldu. Gelin şimdi neler olduğunu hep beraber görelim. Limonlarımızı bir özetlemek istiyorum. 2018 yılında çekirdekten filizlendirmiştik. Böyle santim santim büyüyüşünü görmüştük ve çok mutlu olmuştuk. Elinizde büyüyen bir bitkinin, bir canlının böyle büyüdüğünü görmek gerçekten çok güzel bir şey. Bu görmüş olduğunuz 50 santimetreydi. Bu da 40 santimetreydi. Sene 2019'a gelince bu 90 santimetre, bu da 100 santimetre olmuştu. Ve demiştim hani neredeyse 2 kat büyümüştü. Gayet de güzel bir gelişme gösteriyordu. Şimdi aradan toplam 4 sene geçti ve boylarına bakalım ne kadar olmuşlar. Hani ben bunları birbirinden ayırt etmek için tek saplı ve çift saplı diye söylüyorum. Görmüş olduğunuz gibi şunda 2 tane sap var. Bunda da bir tane sap var. Şimdi tek saplının boyutuna bakalım ne kadar olmuş. Aslında çok fazla büyümemişler. Bunun boyutu 103 santimetre kadar. Yaklaşık evet 103 santimetre olmuş. Şimdi diğerine bakayım. Arkadan dolanayım. Bu da 100 santimetre. Evet aslında çok fazla büyümediklerini görüyoruz. Sizce neden olabilir? Benim düşüncem saksılarını daha da büyütmemem. Saksıları biraz daha büyüseydi bence daha fazla boy verebilirlerdi. Çünkü saksılarını şöyle şu çubukla hafifçe eşeleyince görüyorum ki artık kökler dışarıya çıkmaya başlamış. Hani kökler gidecek yer bulamadığından iyicene saksının her yerine dolanmışlar. Biliyorsunuz daha önce de söylemiştim. Limon kazık köke sahip ve geniş saksı. Yani hem geniş saksı istiyor hem de derin saksı istiyor. Ama daha çok tabii ki de daha derin saksı istiyor. Gördüğünüz gibi netice böyle. Hatırlıyorsanız en son videomda limonların yapraklarının altında çıkan bir reçine gibi bir hastalıktan söz etmiştim. Aynı sorun devam ediyor. Böyle yaprakların altında beyaz beyaz kristal reçine de diyorlar, pamukçuk da diyorlar. Bir hastalık türedi. Artık böcekten mi kaynaklanıyor, bakteriyel bir şey mi tam anlayamadım ama o sorundan bir türlü kurtulamadık. Ben onu şöyle yapıyorum. Kesin çözüme hala ulaşamadım. Sabunlu ve biraz da sirkeli suyla yaprakların altını o pamukçuklar oluştukça siliyorum. Ama çok kısa sürede yenileri oluşuyor. Hani 2-3 günde tekrarlamaya başladı. Ben de inatla silmeye devam ediyorum. Bakalım netice ne olacak? Hani siz bunun artık kesin neticesini, tedavisini biliyorsanız yorum bölümüne yazın. Bizi de aydınlatın. Beni de bu dertten kurtarın lütfen. Çünkü çok canımı sıkmaya başladı bu durum. İstila etmişler. Gelelim limonlarımızın hikayesine. Evet, limonlarımız şehir değiştirdi. Hem de bayağı uzağa geldiler. Hatırlarsanız bunları İstanbul'da filizlendirmiştim çekirdekten. İstanbul'un iklimini bilirsiniz. Zaten denizel bir iklim vardır. Balkona falan koyabiliyorduk biz bunları. Orada güzelce balkonda hızlıca büyümüşlerdi. Ama şimdi Kars'a taşındık. Taşınma mevsimi olarak da kışın geldik buraya. Ve bayağı bir eziyet çektiler yolda. Şimdi nasıl olduğunu anlatayım sizlere. Nakliye aracı geldi eve. Dedi ki ben limonları götürmem dedi. Bunlar yolda donar dedi, ölür dedi. Zaten hiç şansları yok dedi. Dedim ne yapacağım ben bunları çöpe mi atacağım? Dedi bir tanıdığına falan bırak dedi. Ben baştan söylüyorum dedi. Yolda bunlar ölür. Çünkü Aralık ayı gibi taşındık biz buraya. Bayağı da soğuktu. Hani Aralık ayında burada kar vardı. Eksi 10'lara 13'lere düşüyordu. Hele hele bazı yerlerde falan eksi 15'leri buluyordu. İyicene don oluyordu yani. Sonra ben dedim nakliyeciye bunları deneyelim, şansımızı deneyelim dedik. Bunları streçlere sardık bir güzel. Sadece bu da değil tabii köşede gözüküyor mu bilmiyorum. Kauçuk var. Kauçuğu da bir güzel sardık böyle streçe. Ve eşyaların arasına koyduk kamyonda. Araya dereye bir yere koyduk. Bir şans verelim dedik. Bunların 3 gün süren yolculuğu başladı. 3 gün sonra İstanbul'dan Kars'a ulaşınca ben merakla bunları streçlerini açtım, baktım. Bu sağlamdı. Bunda çok az bir şey vardı. Şu üst yaprakları falan biraz donmuştu. Donan yapraklar da belli oluyor.
böyle daha koyu bir renk alıyor. Bunda çok bir şey yoktu ama bu nasıl olduysa bayağı bir soğuğa maruz kalmış. Çoğu yaprağı artık elden çıkmış gibiydi. Daha sonra o donan yapraklarının hepsini patır patır dökmeye başladı. Neredeyse yapraksız kaldı. İşte bu gördüğünüz bu eski yapraklar. Üzerleri de zaten lekeli. Don lekesi var üzerlerinde. Bir tek bu yapraklar kaldı. Ben üzüldüm, herhalde bu ölecek dedim. Bunu kurtaramayacağız dedim. Ama geçtiğimiz hafta her yerinden böyle minik minik yapraklar vermeye başladı. Bizi de mutlu etti. Yani bunun da hikayesi böyle oldu. Sevindik. Yani gerçekten hayatta kalmasına çok sevindim. Çünkü hem emeğimiz var hem de bir böyle bağımız oldu artık. İşte size anlatmak istediğim önemli olay buydu. Böyle bir önemli gelişme yaşadık. Komple neredeyse donmuş bir halde geldi ama kendisini toparladı. Tabii ki de evde güneş gören bir yere koyduk. Bilmiyorum, yazın artık dışarı çıkartır mıyız? Muhtemelen bayağı sıcak havalarda falan bir denerim balkona atmayı ki daha da güneş görsün. Belki iyi gelir. Kars iklim koşulları nasıl olacak? Zaman gösterecek bunu. Bir de biraz öncesinden de bahsetmek istiyorum. Şimdi bu bitkilere İstanbul'da balkonda dururken örümcek geldi. Ben örümceğe dokunmadım. Dedim ki üzerinde yapışan böcekleri, yaprak bitlerini falan yer dedim. Bilmiyorum faydası oldu mu ama ben örümceği rahatsız etmedim. Hatta şöyle de bir şey oldu. O örümcek İstanbul'dan Kars'a kadar sağlam geldi. O da enteresan bir şeydi. Örümcek donmamış, ölmemiş. Daha sonra baktım örümcek perdeleri falan atlamış. Perdelerde tırmanıyor. Yine ben onu öldürmeye kıyamadım. Aldım bizim böyle küçük aloe veraların, bitkilerin, meşenin olduğu yere bıraktım orada yaşasın diye. Muhtemelen takılıyordur şu bitkilerin arasında. Şimdi bunun Kars yolculuğundan bahsettik. Bir de İstanbul'da da başına bir şey geldi aslında bunun. Daha doğrusu başına bir şey gelmedi. Ben bilinçli olarak yaptım, onu anlatayım. Normalde İstanbul'da hava sıcaklıklarını takip ediyorduk. Size de söylemiş olduğum gibi sıfırın altına düştüğü zaman hemen içeriye alıyorduk ki don vurmasın, limona yazık olmasın diye. Ama ben bunu test etmek istedim. Acaba ne olacak dedim. Balkonda bıraktım. İstanbul'a güzel bir kar yağdı o sene. Hatta yaprakların üzerine falan kar da düştü. Hiç içeriye almadım. Bakalım ne olacak dedim. Yani donarsa herhalde üst yaprakları donar, onlar da canlanır diye düşündüm. Hakikaten öyle oldu. O karın düştüğü yapraklar dondu. Böyle kıvrıldı, sarardı falan. Kimisi döküldü. Ama çok da bir şey olmadı. Hani çünkü komple don vurmamıştı ona. Bu testi de başarıyla geçmiş oldu. Yani İstanbul'da böyle az da bir olsa karın altında kalırsa çok da bir şey olmuyormuş yani. Komple ölmedi bitki. Limonlarımızda başka bir önemli gelişme daha olmuştu. Bir misafir gelmişti. Bir böcek musallat oldu. Bir böcek geldi İstanbul'dayken. Yapraklardan bir tanesini yumurtladı. Ben merak ettim tabii, o yumurtaları da alıp atmadım. Muhtemelen süney böceğiydi. Hangi böcek olduğunu da bilmiyorum ama süneye benzettim ben. Sırayla böyle inci gibi dizdi yumurtalarını. Sonra o yumurtalar büyüdü. Sonra açıldı. İçinden bir sürü böcek çıktı. O böcekler yapraklarda bir süre yaşadı. Limonun üzerinde falan gezdiler böyle. Ben dikkat ettim, acaba yaprakları yiyecekler mi falan diye. Yok, yaprakları yemediler. Ama o yumurtanın bulunduğu yerde o yaprağı sararttılar. Muhtemelen o yumurtalar artık bir şey mi salgıladı? Oradaki yumurtalar yüzünden güneş mi görmedi bilmiyorum. Öyle de bir macerası oldu. Yani İstanbul'da küçük bir ekosistem gibi bir şey olmuştu balkonumuz. Hoşuma gidiyordu. Evet, böyle de bir böcek serüveni yaşadık. Şimdi de en son hali gördüğünüz gibi. Umuyorum toparlanacaklar. Biraz daha büyüyecekler. Daha büyük saksıya alır mıyım bilmiyorum. Belki daha büyük bir saksıyı deneyebilirim. Bir de artık 4 sene geçti. Ben bunların çiçek de açmasını istiyorum. Böyle meyve de vermesini istiyorum. Çünkü insan yetiştirdiği bir şeyin meyvesini görmek ister. Bunu zaman gösterecek. Birkaç arkadaş birkaç ürün tavsiye etti. Bir çeşit gübre, canlandırıcı gibi bir şeyler. Onları denersem de ayrıyetten videolarını çekerim. Tecrübelerimi sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. İşte limon serüvenimiz böyle. Bu bitkinin santim santim büyüdüğünü görmek, işte böyle kötü hallerine üzülmek, iyi hallerine sevinmek, evin bir parçası gibi 4 yıl emek verdiğiniz bir canlı. Herkese tavsiye ederim. Gelişmeler oldukça sizlere yine aktaracağım söylemiş olduğum gibi. Bizi takip etmeyi, kanalımıza abone olmayı,
Ve katıl butonuna tıklayarak bize destek vermenizi bekleriz. Size bol limonlu günler diliyorum. Bir sonraki videoda buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.